Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle orkidelerimi gösteriyorum. Rengarenk güzel orkidelerim. Evet, böyle güzel orkidelere kavuşmak için bakımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ara ara takviye besinler vermemiz gerekiyor. Bugün sizlere sarımsak ve balla yaptığım bir takviyeyi göstereceğim. Ayrıca uzun zamandan beri köklendirmeye çalıştığım ve şu anda 2 tane kökü olan bir orkidemin bu karışımla bakımını yapacağım. Ondan sonra dikimini yapacağız birlikte. Şöyle rengarenk güzel orkidelerim mest ediyor. Evet. Sizler de böyle bakımlarla güzel orkidelere kavuşabilirsiniz. Orkidelerde en önemli şeylerden bir tanesi yaprak ve kök bakımı. Bu yapacağımız kür yapraklardaki böceklerden kurtulmasına, aynı zamanda köklerin güçlenmesine, yeni köklerin çıkmasına teşvik edici bir kürdür. Öncelikle 2 diş sarımsağı ince ince doğruyoruz. Şöyle ince ince doğruyoruz. Neden ince ince doğruyoruz? Vitaminin sarımsaktaki antibakteriyel özelliklerin suya iyice geçmesi için ince ince doğruyoruz. Bu doğradığımız sarımsakları şöyle orta boyda bir kavanozumuza boşaltıyoruz. Evet, şöyle boşalttık. Şimdi bu sarımsağın üzerine bal ilave edeceğiz. Şöyle 1 tatlı kaşığı bal ilave ediyorum. Şöyle. Evet, 1 tatlı kaşığı balı ilave ettim. Ve kavanozumuzu suyla dolduracağım. Evet, su koyuyorum. Kavanozumuzu tam dolacak şekilde dolduruyoruz. Evet, ve kavanozumuzu içindekileri karıştırıyoruz şu şekilde. Balın iyice suda geçmesini sağlıyoruz. Karıştırıyorum. Evet, şimdi bu kavanozumuzun kapağını kapatacağız. Serin bir yere koyacağız. En az 1 gün bekleteceğiz. İyice suya karışmasını sağlayacağız. 1,5 gün de olabilir. Evet, şöyle kapağını güzelce kapattım. Serin bir yere koyuyorum. Evet, 1,5 gün beklettim ben. Şöyle açıyorum, bakın. Renginin sarardığını gördük. Öncelikle bir süzgeç yardımıyla sarımsakların tanelerini süzüyoruz. Evet, bu suyun 2 katı miktarında su ilave ediyoruz. Çözeltimizi biraz seyreltiyoruz. Bu şekilde yoğun bir çözelti olmuş oldu. Evet, şöyle bir kaba iyice su koyuyorum. Evet, 2 katı. Evet. Şimdi bir tane fısfısa bu sudan ilave edeceğim. Fısfısımızı dolduralım bu sudan. Evet. Şu orkidemi göstermek istiyorum. Bakın, yaprakları sararmış. Böyle yaprakları sararmış orkidelerde bunu kullanabilirsiniz. Yaprak sararmasının sebebi bir güneş ışığı az ya da çok almış olabilir. Bir de yapraklarında besin eksikliği olabilir. Şimdi bakın, şu orta yerine peçete koydum. Bu önemli. Orta yerinde ıslaklık kalmaması gerekiyor. Üstten ve alttan olacak şekilde fısfısla suluyorum. Üstten ve alttan olacak şekilde fısfısla suluyorum. Ve suyun içerisine koydum. Bakın, daldırma yöntemiyle bir taraftan da sulamış oluyorum. Bu şekilde en az 5 dakika suyun içerisinde bekletiyoruz. Evet. Evet, 5 dakika beklettim. Şöyle çıkartıyorum, bakın.
bunun suyun süzülmesi için şöyle yan tarafa koydum. Diğer bir tane daha orkide alacağım. Evet, çiçekli bir orkide üzerinde bu işlemi yapacağız. Daldırma yöntemiyle susadık. Bakın burada yapraklarına su püskürtürken çiçeklerine suyun gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Bu çok önemli. Ve bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka dışarıda balkonumuza çıkartıp yapraklarındaki suyun kurumasını sağlamamız lazım. Evet, tüm orkidelerimi bu şekilde hem sulamasını hem de yapraklarını besin verdim. Bakın şöyle orta yerlerinde peçeteler var. Orta yerlerindeki de su kalmaması gerekiyor. Bakın şu kök gelişimlerini görüyorsunuz. Evet, çiçekleri de devam ediyor. Özellikle biraz rüzgarlı bir hava tercih ettim. Yapraklarındaki suların daha iyi kuruması için. Evet, sizler de bu şekilde orkidelerinizi besleyebilirsiniz. Evet, daha önce ilk başta da bahsettiğim gibi bakın şu orkidemin kökleri iyice bitmişti. Bakın 2 tane kökü büyüdü. Şöyle bir kabın içerisine taş koymuştum. Taşın altına su koyuyorduk. Taşın nemiyle bu şekilde köklendirdim. Sizler de bu şekilde köksüz bir orkideyi köklendirebilirsiniz. Bunu öncelikle şu karışımımıza, sarımsaklı ballı karışımımıza iyice yıkıyoruz. Ondan sonra bakın yosunlarımız var. Bunları yine karışımımıza sokuyoruz. İyice ıslatıyoruz. Bu yosunların da bu besinden almasını sağlıyoruz. Böylece orkidemizin köklenmesini hızlandıracak bunlar. Evet. Şöyle yosunlarımız suyu iyice çeksin. Evet. Öncelikle alt tarafına, saksının alt tarafına bir miktar yosun koyuyorum. Sonra orkide toprağından saksımıza bir miktar koyuyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde bir miktar yosun koyacağım. Şu şekilde. Evet, yosun koyuyorum. Evet, yosunumuzu yerleştirdik. Şimdi çiçeğimizi koymadan önce şöyle bir miktar daha az orkide toprağı koyuyorum. Şimdi çiçeğimizi ve son olarak kalan yosunları ekliyoruz. Çiçeğimizi bu yosunların üstüne şu şekilde yerleştiriyorum. Ve yan taraflarını orkide toprağıyla dolduracağım. Evet, şöyle yan taraflarını orkide toprağıyla güzelce dolduruyorum. Evet, yosun köklerin daha iyi gelişmesine, rahat gelişmesine etki edecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra, dikimini yaptıktan sonra tekrar suya batırıyorum. Bakın daldırma yöntemiyle. Ve aynı şekilde fısfısla hem üst kısmını hem de yaprakları tekrar suluyorum. Orta kısmında su kalmaması için bir peçete yardımıyla orta kısmı kurulayacağım. Şöyle bakın. Ve bunu da balkona çıkartacağım. Bu da aynı şekilde yaprakları kurumasını bekleyeceğim. Evet, yaprakları kurudu. Yerine yerleştirdim. Şu kök gelişimlerini görüyorsunuz. Evet, bunların gelişimlerini sizlerle ara ara paylaşacağım. Takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.